kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü markaya ait çantanın yapılışını paylaşacağım. Modelle birebir aynı çalışmaya çalıştım. Kağıt ip kullanılmıştı. Ben de kağıt ip kullandım. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. Öncelikle sizlere bitmiş halin ölçüsünü söylemek istiyorum. Taban kısmının üstündeki sık iğne kısmından ölçtüğümde bakın 34 santim eni, genişliği ise 45 santim genişliğinde. Elimde 514 gram kağıt ipim vardı. Bunun yaklaşık 350-400 gramını kullandım. Çünkü elimde hala bu şekilde bir yumağım var. O yüzden tam bir miktar belirtemiyorum. 3,5 numara tığ kullandım. Sıkı ve güzel bir yapıda oldu. Eğer böyle ipiniz çok sert ise 4 milim tığ da kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Taban yapılışıyla başlayacağız. Taban yapılışını ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştım daha önce. Birkaç kez bu şekilde yapmıştım. Çünkü ilk defa yapmıyorum. Yine kısaca bahsediyor olacağım ama ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz ve aynı şekilde ilerleme yapabilirsiniz. Sadece zincir sayımız farklı. Ben bu çanta için 37 tane zincir çekeceğim. Öncelikle şöyle göstermek istiyorum. 2 kat yaptım ipimi. Daha önceki taban çalışmamda 4 kat yapmıştım. Bunu tamamen istediğiniz kalınlığa göre ayarlama yapabilirsiniz. Çok kalın bir taban olsun istemedim ama hani sarkmasın, düz, tok bir yapıda dursun istediğim için de sadece 2 kat yaparak örgümüzü tamamlıyor olacağız. Daha doğrusu tabanımızı tamamlıyor olacağız. Şimdi ben tabanı yapıp geldiğim için küçük bir başlangıç yapacağım sizler için. Ama normalde taban dediğim gibi 37 tane zincir çekerek başlangıç yapıyoruz. Biz şimdi sadece göstermek için 10 tane zincir çekelim. Bir tane zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra 10. zinciri parmağımla tuttum. 1, 2 tane daha zincir çekiyorum. Bu arada bu noktada diğer ipimizi elimize alıyoruz 2 kat halinde. Bunu mutlaka bir yumak haline getirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında şu şekilde yerleştiriyorum. 2 tane zincirimi çekmiştim. Daha sonrasında 10. zincirimin içerisinden şöyle ipimi düzelteceğim. 10. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Aynı boşluğa dönüyorum. 2, bir kez daha 3 tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Buraya ilmek belirleyiciyi takıyoruz. Hemen zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya bir tane takıyorum. Bir de sondaki sık iğnemin öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu zincir çekerek başladığım nokta bizim bir üst sıraya başlangıç noktamız. Şimdi yandaki zincirden tığımı geçirdim. Bakın 2 tane ipimi de elimle tutuyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak son zincirime kadar devam ediyorum. Son zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı zincirin içerisine dönüyorum. 2, bir kez daha 3 tane sık iğnemi yaparak dönüşümü sağlıyorum diğer tarafa. Başlangıçta da 3 tane sık iğne yapmıştık. Sondaki zincirime de 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu noktalara da tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Arttırma yapacağım noktalar belli olsun diye. Daha sonrasında hemen yandaki zincirden, bakın buradaki sık iğnenin karşılığındaki zincirden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne, yandaki zincire geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi son zincirim içerisine bir tane sık iğne yaptım. Bu sondaki boşlukta duran zincire herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Burası 3 tane zincir 3 tane sık iğne yaparak başlangıç yaptığımız nokta. O yüzden bu noktaya herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Daha sonrasında ilmek belirleyicimi çıkarttım. Çıkarttığım boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yapıyorum ve ikinci sıramın başlangıcını yapmış oldum.
Hemen şöyle öncesine ilmek belirleyicimizi takalım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bu arada ipimizi yürütmeye devam ediyoruz. Alt sırada bırakmıyoruz. Taban boyunca devam ediyor olacağız. Alttaki 2 tane ipimizi yürütmeye. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaptım. Ve burada ilmek belirleyicimin olduğu noktaya geliyorum. 1. Tekrardan aynı boşluğa dönerek çift sık iğnemi yaptım ve sık iğnenin en sondaki sık iğne öncesine de ilmek belirleyicimi takıyorum. Toplamda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk ikinci sıramızda. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi kenar kısmındaki sık iğneler yaptığım noktaya geldim. Birinci boşluğuma 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sondaki boşluğuma geliyorum. 1, 2 tane sık iğne yaparak son arttırmamı yapmış oldum ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Saydığımda 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış oluyorum. Aynı diğer kenarda yapmış olduğumuz gibi. Yine aynı şekilde tek sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada bir üst sıramızın başlangıcını yapacağız. İlk boşluğumdan tığımı geçiriyorum. 1. Tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğne yani çift sık iğne ile başlangıcımı yapmış oldum. Devamında yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane tek sık iğne, yandaki boşluğa geldim. 1. Tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek, yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum ve son ilmek belirleyicimin olduğu noktaya da bir tane tek sık iğne yapıyorum. Ve tekrardan buraya da ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi saydığımızda 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğneye ulaşmış olduk ve 1, 2, 3 tane çift sık iğne yapmış olduk. Çift sık iğne ile başladım. Tek sık iğne ile sıramı tamamlamış oldum. Dönüşüm sağlamış oldum daha doğrusu. Devamında aynı şekilde tek sık iğneler yapıyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi buradaki nokta genelde aklımızı karıştırıyor. Benim de aklımı karıştırıyor. Ara ara unutuyorum. Burada çift sık iğnenin öncesindeki boşluğa çift sık iğne yaparak başlangıcımızı yapacağız. Direkt birinci yani 2 tane sık iğne yaptığımın tepe noktasına değil de 2 çift sık iğnemin öncesindeki boşluğa 1, 2 tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Kenar kısmı için tekrardan bu noktaya da şöyle ilmek belirleyicimi taktım. Çift yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne yaptım ve son ilmek belirleyicimin olduğu noktaya geliyorum. Bu noktaya da bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum. Şimdi saydığımızda 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Ve yine 3 kez çift sık iğne yaptık. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. Şunu söylemek istiyorum. Taban kısmımızın yapısında böyle büzüşme, bozuk duruyorsa mutlaka elinizle şu şekilde düzelterek ilerleyin ki düzgün bir taban elde edebilelim. Çünkü ara kısmında ip yürütüyoruz. Bu ipi çekersek çok gergin olur. Yapısı düzgün olmaz. Dediğim gibi bakın şu şekilde el ütüsü yaparak ilerlersek taban kısmımız daha güzel olacaktır. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum bu noktada. Şimdi bir üst sıranın başlangıcını yapacağım. 2 tane çift sık iğnemin öncesindeki boşluktayım. Şimdi bir üst sıramızda çift sık iğnenin üstüne çift sık iğnenin gelmemesi için bir alt sırada çift sık iğne ile başlamıştım. Bu sıramızda tek sık iğne ile başlayacağım. Ve bir alt sıramda çift tek yapmıştık. Bu sırada ise bir tane tek yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 tane
tek sık iğne, üçüncü boşluğuma geldiğimde 1 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. 1 2 tane tek sık iğne, yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1 yandaki boşluğa geldim. 2 tane tek sık iğne. Son ilmek belirleyicimin olduğu noktaya geliyorum. 1 2 tane sık iğne yaparak sonda çift sık iğnemi yapmış oldum. Ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Ve yine saydığımda 3 tane çift sık iğne yapmıştım. Dikkat etmemiz gereken nokta burada burada tek sık iğne ile başlıyorsam burada çift sık iğne ile bitiş sağlıyorum. Şimdi buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Çift sık iğnenin öncesindeki boşluktayım. Bir tane tek sık iğnemi yaptım. 2 tane tek yapacağız. Bir tanesini yaptık. Yandaki boşluğa geliyorum. 2 tane tek sık iğne. Üçüncü boşluğuma geldim. 1 2 tane sık iğnemi yaparak çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 aynı boşluğa dönüp bir tane daha sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. 1 2 tane tek sık iğne yapıyorum ve sondaki ilmek belirleyicimin olduğu boşluğa geldim. 1 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapmış oldum ve tekrardan ilmek belirleyicimi taktım. Sıra sonunda saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bakın yapısı bu şekilde. Şöyle esnetiyorum ve düzgün bir yapı elde ediyorum. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Bu sefer birinci boşluğuma geldiğimde çift sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Bir tane çift sık iğne yaptım. Bir alt sırada ne yapmıştık? 2 tane tek, yani bu sıramızda 3 tane tek yapıyorum. 1 2 3 tane tek sık iğne yaptım. Bir alt sırada yapmış olduğum çift sık iğnenin üzerine tek sık iğne gelmiş oldu. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. Tek. Yandaki boşluğa gelip 3 tane tek sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa 1 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar 1 2 ve son noktama da 3 tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum. Çiftle başladım. 3 tane tek ile bitirdim. Yine çift sık iğnelerimizi saydığımızda 3 tane çift sık iğne yapmış olduk. Bu hep bu şekilde devam edecek. Ve saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bakın şu şekilde düzeltiyorum. Ve en son bir ütüleme yapıyoruz. Şimdi taban kısmı bundan ibaret. Dediğim gibi devamında burada da aynı işlemi yapıyorum. Bir üst sıraya geldiğimde 4 tane tek, bir tane çift sık iğne yapıyorum. Bir üst sıraya geldiğimizde çift 5 tane tek yapıyoruz. Bu hep bu şekilde devam edecek ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi taban için istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim ve istediğim boyuta ulaştım. Toplamda saydığımızda 2, 4, 6, 8 sıra boyunca gitmiş olduk. En son sıramda ise bir tane çift, 2, 4, 6 tane tek yaparak devam edip sıramı tamamladım. 8. sıranın sonuna geldiğimde şöyle tekrardan göstereyim. İlmek yürütücümüzün, ilmek belirleyicimiz olduğu noktadan, boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğim içerisine ilmek yürütme yaparak sıramı kapatmış oldum. Şimdi burada sizlerle taban ölçümü de paylaşmak istiyorum.
31 santim uzunluğunda, genişliği ise yaklaşık 10,5 santim genişliğinde bir taban çalışmış olduk. En son üzerine bir ütüleme yaptım. Tersten ve ön kısmından güzelce ütüleme yaptım. Bakın dümdüz bir taban elde etmiş olduk. Daha sonrasında gövde kısmı, duvar kısmını yapmaya başladıkça taban kısmını ütülememiz zorlaşacak. O yüzden mutlaka bu noktada bir ütüleme işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi burada 2 tane zincir çektim. Hemen bu arka daldan ve şöyle döndürdüğümüzde arkada gözüken daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Tekrardan arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Hem bakın şu arkadaki daldan hem de önden de baktığımızda 2 daldan tığımızı geçiriyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi belli bir süre bu üst gövde kısmında da arttırma yapacağız ki yukarıya doğru genişleme olsun. İlk sıramda 3 tane arttırma yapacağım. Bir tane bu noktada, bir tane bu noktada ve bir tane bu noktada olmak üzere. Burada sadece dikkat ettiğim nokta çift bir alt sırada yapmış olduğum çift sık iğnelerin üstüne gelmemesi. Diğer türlü dediğim gibi tamamıyla göz kararı bir arttırma yapacağım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bir tane arttırmamı yaptım. 2 tane sık iğnemi yaptım. Tam şu orta kısmına kadar her boşluğa arka daldan tığımızı geçirip sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Şimdi tam orta kısmına geldiğimde göz kararı bakın. 1, tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane sık iğnemi yaparak ikinci arttırmamızı da bu noktada yapmış olduk. Şimdi buna karşılık gelen eşitlikteki noktaya da bir arttırma yaparak 3. arttırmamızı yapmış olacağız. Eşit gelecek şekilde karşı taraftaki noktaya geldiğimde de 1, 2 tane arttırmamı yaparak sıramı tamamlamış oldum. Son 3. arttırmamızı da bu noktada yapmış olduk. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak buradaki ilk çift sık iğnemin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi bu kenarda ilk çift sık iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Çift sık iğnenin tepesine de bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa geldiğimde 1, tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğne yapıp 1. arttırmamı bu noktada yapmış oldum. Şimdi tam bu kenar kısmının orta kısmına kadar, yani şuradaki noktaya kadar devam ediyorum. Tam orta kısmına geldiğimde 1, 2 tane sık iğnemi yaparak arttırmamı yapmış oldum. Şimdi buradaki son çift sık iğnemin öncesine kadar devam ediyorum. Karşı noktasındaki son boşluğuma da 2 tane sık iğnemi yaparak 3. arttırmamı yapmış oldum. Hemen bir tane başlangıçta yaptım. Orta kısımda ve son kısımda yaparak 3 tane arttırmamızı tamamlamış olduk. Şimdi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Son boşluğuma da bir tane sık iğnemi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçtan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Sadece bir alt sırada arka dala batma yapmıştık ki üst kısma doğru dönüşümüzü sağlayabilmek için. Bu noktadan sonra her boşluğa direkt bakın bu şekilde sık iğneler yapmaya devam edeceğiz. Ta ki şu orta kısmına kadar. Hem birinci sıramızda sadece 3 tane arttırma yaptım. İkinci sıramıza geldiğimizde tam orta kısmında bir tane arttırma yapacağım. Bir üst sıraya geldiğimizde hem sağda hem solda 2 tane arttırma yapacağım. Bu sefer de orta kısmını yapmıyor olacağız. Şimdi orta kısmına kadar devam ediyorum hemen. Orta kısmına geldiğimde çift sık iğnenin tepe noktasına değil de hemen yanındaki boşluktan tığımı geçirip 2 tane sık iğnemi yaparak arttırmamı yaptım. Yanda da çift sık iğne yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buradaki kenar kısmına kadar her boşluğa bir tane sık iğne, tam orta kısmına geldiğimde yine bir kez arttırmamı yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sondaki boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İlmek yürütme yaparak sıramı kapattım. 2 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa dönerek bir tane sık iğnemi yapıp 3. sıramın başlangıcını yapmış oldum. Şimdi az önce de söylemiştim. Bu sıramızda 2 tane arttırma yapacağız. Hemen şöyle göz kararı bir ilerleme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 7. boşluğuma tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada bu sıramızda orta kısmına herhangi bir arttırma yapmayacağız. Eşit gelecek şekilde tahmini şu noktaya kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Anne bitti mi? Afiyet olsun. Tamam, oh güç. Oh güç. Yakışıklım. Hı. Anneciğim tuvalette var sadece. Alabilir misin? Hı hı. Şimdi karşı taraftaki boşluğa geldiğimde tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğnemi yapıp son arttırmamı yapmış oldum. Ve diğer kenar kısmına kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Burada bir tane arttırma ve burada bir tane arttırma yapıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. 3. sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 4. sıramızda sadece orta kısmında bir arttırma yapacağız. 5. sıramıza geldiğimizde ise yine 2 tane arttırma yapacağız. Yani bir sıra 2 tane arttırma, bir sıra bir tane orta kısmında arttırma yapıyoruz. Bu şekilde tahmini 8 sıra boyunca devam edip geliyorum. Şimdi 8 sıra boyunca arttırmalara devam edeceğiz demiştim ama yeteri kadar arttırma yaptığımı düşünüyorum. 7. sıramın sonuna geldim. İlmek yürütmemi yapıyorum birinci boşluktan ve yine 2 tane zincir çekerek dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim, bir tane sık iğne yaptım. Şu anda beraber 3, 6, 7, 8. sıramızın başlangıcını yapmış olduk. En son arttırmamı dediğim gibi 7. sıramda yaptım ve 2 tane arttırma yapmıştım. 8 ve 9. sıramda herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edip geliyorum. 9. sıramın sonuna kadar geldim. Birinci boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı kapattım. Bundan sonra file kısmını yapacağız. Artık modelimizi kuracağız. Öncelikle 2 tane zincir çekiyorum sık iğne için. Daha sonrasında 2 tane daha sık iğne çekiyorum. Toplamda 4 tane sık iğne çekiyoruz. Bu sadece başlangıç için geçerli. Bir tane sık iğneyi atlıyorum. Diğer boşluğumdan tığımı geçirdim ve sık iğnemi yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bir boşluk atladım. Diğer boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğer boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 2 tane zincirimi çektim. Sonda bir tane boşluğum ve ilmek yürütme yapmış olduğum nokta var. Burada birleştirme işlemi yapmadan bir sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. Çünkü bağlantı noktamız belli olsun istemiyorum. Belli bir süre bu şekilde file halinde ilerleyeceğiz. O yüzden hemen bu şekilde boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım ve bu noktaya ilmek belirleyicimi takıyorum ki her seferinde burası bizim başlangıç noktamız olacak. Devamında 2 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. Sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa gelip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim.
Şimdi burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın buradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve bir üst sıranın başlangıcını yapmış olduk. Tekrardan buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Farklı bir şey yok. Dümdüz hep aynı şekilde dönerek ilerliyor olacağız. Sadece istediğimiz boyuta kadar devam edip geliyoruz. Şimdi toplamda 37 sıra boyunca giderek istediğim uzunluğa ulaştım. Burada toplam 37 sıra gittim. Benim için yeterli oldu. Sizlerle bu file kısmının ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Bakın sık iğnenin üstünden ölçüyorum. Ve 24 santim uzunluğunda, genişliğinde tamamlamış olduk. Daha sonrasında yine sık iğneler giderek kenar kısmını bitiriyor olacağız. Gövde kısmını pardon bitiriyor olacağız. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. 2 tane zincirimi çekip ilmek belirleyiciyi çıkarmış olduğum noktaya sık iğnemi yaptım bir tane. Daha sonra yandaki sık iğnenin tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne, 2 zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki sık iğnenin tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne. Boşluk kısmına geliyorum. Bir tane sık iğne. Sık iğnenin tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şuradaki kenar kısmına kadar devam ediyorum. Kenar kısmına kadar geldim. Kenar kısmındaki boşluğumuza tekrardan aynı boşluğa dönüp 2 tane sık iğnemi yaptım. Tam kenardaki boşluğun içerisine çift sık iğne yaparak arttırma yapıyoruz. Daha sonra yine sık iğnenin tepesine bir tane, boşluk kısmına bir tane sık iğne yapıyorum ve diğer kenar kısmıma kadar bu şekilde ilerleyip geliyorum. Şimdi kenar kısmına kadar geldim. Yine aynı şekilde kenar boşluk kısmına tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğnemi yaptım ve sık iğnenin tepesine bir tane, boşluk kısmına bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde burada da ikinci arttırmamızı yaptıktan sonra başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Burası bizim bir üst sıranın başlangıç yaptığımız nokta. O yüzden tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi sık iğne kısmında ikinci sıramın başlangıcını yaptım. Buradan itibaren her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Toplamda tahmini 8 sıra boyunca gideceğim. Modeli incelediğimde 8 sıra yapılmıştı. Yeterli gelmezse 9 ya da 10 sırada gidebiliriz. Tamamıyla göz kararı bir ayarlama yapacağım. Şunu söylemek istiyorum. 4 sıra boyunca şu an birinci sıramızda çift sık iğne yaptığım noktada arttırma yapacağım. 4 sıra boyunca. Şimdi o kenar kısmına kadar devam edeyim. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi ikinci sıramda kenarda arttırma yapmış oldum. Çift sık iğne yapmış olduğum noktaya geldim. 2 tane çift sık iğnenin ortasından tığımı geçiriyorum. Tekrardan aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğnemi yaparak ikinci arttırmamı yapmış oldum. Diğer arttırmamız da buradaki kenar kısmımızdaydı. Yine aynı şekilde çift batarak ikinci arttırmamı da yapıyor olacağım. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya geldiğimde yine arttırma yapacağım ve bir üst sırada bir kez daha arttırma yapacağım. Yani toplamda 4 sıra boyunca arttırma yapmış olacağız. Devamındaki 4 sırada ise herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz ve toplamda 8 sıra boyunca sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi bahsettiğim gibi 8 sıra boyunca giderek bu kısmını tamamlamış oldum. Aslında çantamızın gövde kısmı için sadece son bir sıramız kaldı. Şu şekilde sık iğne yapmış olduğum kısmın ölçüsünü de paylaşayım sizlerle. 4 santim genişliğinde sık iğne yaptım. Benim için yeterli oldu. Modelde de başlangıçta söylediğim gibi 8 sıra boyunca gitmiştik zaten. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Şunu söylemek istiyorum. Bu son kısım için farklı bir teknik çalışacağız. Ben de ilk defa yapıyorum.
O kısımda esneme olmayacağı için ve ütüleme yapmamız zorlaşacağını düşündüğüm için bu kısmı tamamladıktan sonra çok güzel bir ütüleme yaptım. Yapısından da fark ediyorsunuzdur. Daha düzgün bir yapı elde etmiş olduk. Bakın bu şekilde çok güzel gözüküyor. Mutlaka güzel bir ütüleme işlemi yapmanız gerekiyor. Tabanı yaptıktan sonra ütülememizi yapmıştık zaten. Düzgün bir tabanın üzerine gövde kısmını oluşturmuştuk. Gövde kısmı için ise şu şekilde bir ütüleme yaptım. Bu şekilde çantamı tamamladıktan sonra ütüyü şöyle açıyorum. İçerisine buharlı bir şekilde ütülüyorum. Düz basmıyorum. İçinde ütüleme yaparken bu şekilde döndürüyorum. Bakın şöyle gezdiriyorum ve döndürerek birkaç kez bu işlemi yapıyorum. İstediğim görüntüyü elde edince de bırakıyorum ütüleme işlemini. Üst kısmından ütüleme yapmadım. Üstten yapsaydım bu kısımlar bakın bu şekilde bombeli olmayacaktı. Düz olacaktı. İç kısmından çok güzel buharlı bir ütüleme yaparsanız elinizde de düzeltme yaparak model kendini daha iyi gösterecektir. Şimdi en son sırada modelde incelediğimizde bu şekilde ipi birkaç kez aynı askı kısmında yaptığımız gibi ben toplamda 14 yaptım. Burayı ölçü aldım. 14 tane ipimi üzerinde dolama yaptım. Dediğim gibi aynı askı kısmındaki gibi. Şimdi buradan itibaren örerek sabitleyeceğim. Çünkü dikerek sabitlemek birazcık zorlayacak. O yüzden hemen şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan başlangıçtan boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Şöyle yerleştirmem gerekiyor. Birazcık daha ittirdim. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bakın ipimi uzattım yukarıya kadar. Şimdi yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Sıkı bir şekilde yapacağız. Bakın ara kısmında bunu yürütüyoruz ve sık iğneler yaparak sert bir şekilde bakın bu şekilde başlangıç noktama tüm gövde boyunca, kenar boyunca devam edip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Almış olduğum ölçü fazla geldi. Sizin de eğer böyle fazla gelirse ölçünüz direkt buradan kesiyoruz. Sıra sonuna kadar geldikten sonra burada 2 tane boşluğum kaldı sonda ve ipimi kesmiştim zaten. Şu şekilde sıkı bir şekilde tutuyorum. Sökülen kısımlarını şöyle düzeltiyorum iç kısma doğru ve sondaki boşluğumdan da burayı eşitleyene kadar, yani şöyle tığımı geçirdim, sık iğnemi yaptım, bir kez de başlangıç noktamdan geçiriyorum, sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında birinci boşluktan tığımı geçirdim, ilmek yürütmemi yaparak bu noktada birleştiriyorum. 2 tane zincirimi çektim. Bu kısım birazcık zorluyor. Tamamıyla bir birleştirme yapmanız gerekiyor. Şu fazlalık gelen iplerimizi de daha sonra kesiyoruz. Kesmiş olduğum ipimi şöyle iç kısmına çekiyorum. Bakın burayı bu şekilde düzeltmiş olduk ve gayet güzel bir bitiş yaptık. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Askının bir tanesini sabitledim geldim. Diğer askıyı beraber sabitliyor olacağız. Askının yapılışından video içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsetmiyorum. Daha önceki yapmış olduğumuz çantalarda da kullanmıştık. Ayrıntılı yapılış videosunu izlemek isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Birebir aynı şekilde çalışabilirsiniz. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir askı ve gayet de kullanışlı, şık bir görüntüsü var. O yüzden izleyerek siz de yapabilirsiniz. Şimdi bu boşluk kısımlarından dikerek sabitleme yapıyoruz. Bir tanesini göstereceğim nasıl sabitleme yaptığımızı. Öncelikle yerleştiriyorum bakın. Dikeceğim eşit gelen noktalara. Şöyle iç kısmından sabitleme yapacağım. İpimi iç kısmında herhangi bir sık iğnenin içerisinden geçiriyorum.
Bakın tam orta boşluk kısmından çıktım. Tekrardan sık iğne içerisine dönüyorum. Birkaç kez buradan bu şekilde dönerek sabitleyeceğiz. Görüntü olarak güzel gözükmesi gerekiyor. Bakın aynı noktadan çıkıyorum. Bakın bu şekilde sağlam bir şekilde sabitliyorum. Daha sonrasında düğümleme yapıyorum. Şöyle dibinden bir düğümleme yaptım. Tekrardan orta kısmından çıkıyorum ki ipimi gizleyebileyim. Ve buradan kesiyorum. Şimdi diğer tarafta eşit gelen noktaya da aynı şekilde dikerek sabitleyip geliyorum. Evet, askıyı sabitlemesini yaparak çantamı tamamlamış oldum. İsterseniz astarlama yaparak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı, büyük bir çanta oldu. Ölçülerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum, bitmiş halini. Taban kısmının üstünden, sık iğne kısmından ölçtüğümde 34 santim, eni, genişliği ise 45 santim genişliğinde. Dediğim gibi gayet büyük, kullanışlı bir çanta oldu. Elimde 514 gram ipim vardı. Hala bakın bu şekilde büyük bir yumağım kaldı. Yaklaşık 350-400 gram olması yeterli olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.